Merhabalar, Kilit ve Anahtar'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu program serimizde 20 yılı aşkın süredir Doktor Michael Lightman'la Kabala çalışan ve Türkiye'de uzun yıllardır Kabala bilgeliği eğitimleri veren Mutlu Meydan'la hayatımızı etkileyen sorunlara kabalistik çerçeveden yanıtlar arayacağız. Ben Ezgi Yentürk. Programı Utkan Devrim Zeyrek'le birlikte sunacağız. Merhaba Utkan. Merhaba Ezgi. Evet, hep birlikte hayatı ve kendimizi tanımaya, bu hayatta ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalıştığımız program serimize hoş geldiniz. İkinci bölümümüzün konusu çağımızın salgını olan depresyon. Mutlu Meydan'dan bu konuyla ilgili görüşlerini belirtmesini isteyeceğiz. Ezgi, izninle Mutlu Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz Mutlu Bey. Hoş bulduk herkese. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi evet, içinden geçtiğimiz bu dönemde aslında dünyanın ruh hali iyi değil. Dışarıda herkes depresyondayım ifadesini kullanıyor. Ama biliyoruz ki bu sadece kısa zamanda bir keyifsizlik hali değil. Çünkü depresyon dediğimiz şey çok fazla şey kapsıyor aslında. O yüzden nedir, ne değildir? Psikiyatri bilimi bu konuda neler söylüyor? İsterseniz önce ona bakalım. Daha sonra kabalistik açıdan daha derinlemesine sizden dinlemek istiyoruz. Psikiyatri bilimi depresyonu karmaşık ve çok yönlü, teşhis öncesi çok detaylı bir analiz gerektiren ve kişinin işlevselliğini, hayat kalitesini ciddi oranda düşüren bir ruh sağlığı olarak tanımlıyor. Peki Kabala'ya göre depresyon nedir? Öncelikle bunu tıbbi açıdan değil, insan doğası açıdan açıklamaya çalışacağımı belirtmek isterim. Çünkü tıbbi olarak psikiyatri açısından bakmak neden sağlıklı bilmiyorum. Çünkü problemleri çözüm değil bence. Çözüm olmadığını da görüyoruz. Şimdi öncelikle depresyonu anlayabilmek için insanın doğasını bilmemiz lazım. Ve burada insan doğası fazla karmaşık değil. Burada tanım da çok karmaşık bir şeyler diye geçse de psikiyatri açısından. İnsan doğası son derece basit. Ya arzularımı hazla dolduruyorum ve mutluyum ya da dolduramıyorum ve mutsuzum. Ve ne kadar dolduramazsam, ne kadar kendimi boş hissedersem de o denli depresyondayım. Bu kadar basit. İnsanoğlunun belli bir gelişim süreci var ve bu gelişim süreci içerisinde gördüğümüz şey de gelişimimizi sağlayan şey esasen sürekli arzularımızın olması ve bu arzuları tatmin etmek için yeni şeyler icat etmemiz. O yüzden sürekli gelişme sürecinden geçmiş bir insanoğlu var. Bu yüzden zaten teknoloji, sanat, kültür her şeyi bunun için icat ettik. Şimdi neden 21. yüzyılda depresyondayız? O da işin başka bir konusu. Ama sonuç itibariyle depresyondayım demek mutlu değilim demek. Mutlu olabilmem için arzularımı tatmin edebilmem lazım demek. Eğer edemiyorsam mutsuzum. O da eşittir depresyon. Bu kadar basit. Hiç karman çorman bir şey yok insan doğasında. Son derece basit. Peki yani Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında 300 milyondan fazla kişinin depresyonda olduğu saptanmış ve bu da dünya nüfusunun aslında %4,3'üne denk geliyor. Yalan. Bir önceki daha mı Yalan, az, daha neden mı fazla? söyleyeyim? Neden seni güzel böldüm Utkan, kusura bakma. Neden yalan onu söyleyeyim bak. Bu teşhis edilmiş insanlardadır belki. Tamam. Depresyon o denli ki büyük bir kitle daha bunun depresyonda olup teşhisini daha görmemiş, yaşamamış. Teşhis altında değil. Dolayısıyla istatistiklere dahil değil. O yüzden rakamlar doğru değil. Peki ama gördüğümüz bir şey de var. O da yıldan yıla bu depresyon oranının arttığı. Siz bu artışı neye yoruyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Çok basit. Çünkü 21. yüzyıldayız. Ve gençler hiçbir amaç göremiyor. Bir gelecek göremiyorlar. Ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Hayatta bir ideal edinmek yerine para kazanmaya çalışıyorlar. Yani ideallerin yerini para alıyor ve daha sonra da parayla manevi tatminlik elde edemeyeceklerini keşfediyorlar ve dolayısıyla daha büyük depresyona giriyorlar. İdeal olarak da baktıkları zaman nasıl bir idealleri edinmesi gerektiğini de bilmiyorlar. Çünkü anne ve babalarına bakıyorlar.
Görüyorlar ki ortada bir şey yok. Dolayısıyla edinecek bir şey yok. Dolayısıyla önümüz sürekli karanlık yani. Gençler için de gelecekleri karanlıksa yani adam düşünüyor niçin çalışacağım ki, niye bir şey yapayım ki vesaire. O yüzden gençlerde ne var? Uyuşturucu, boş gezmek, hiçbir şey yapmayı istememek, çalışmak istememek. Bir gelecek şeyi yok. Yani ya para kazanmak istiyor ki onun da boş olduğunu görecekler yakında mecburen. Bu bir süreç. O yüzden insanoğlunda da giderek artan şey ne? Hassızlık, mutsuzluk. Zaten hayatımızın bir manası olduğunu zaten hissetmiyoruz. Hayatımızın bir manası olup olmadığına yönelik bir fikrimiz bile yok. Sürekli hayatımızı neden yaşadığımızı bilmediğimiz için saçma sapan şeyler icat ediyoruz. Spordu, modaydı, ne bileyim uyuşturucuydu, bilgisayar oyunlarıydı. Yani her şeyden yani kaçmak için her türlü saçmalığı icat ettik. Ve ne oldu sonunda? Çıkmaz sokak. Yani insanoğlu öyle bir noktaya geldi ki artık gidecek bir yeri olduğunu hissetmiyor. İdeallerden bahsettiniz. Bu kısım kafama takıldı. Şimdi ideallerini belirlediklerini varsaydığımız bazı coğrafyalar var. Mesela kuzey ülkeleri gibi. Avrupa Komisyonu'na bağlı bir istatistik kurumunun 2019 verileri var. Ve buna göre de pek çok ülke arasında en çok depresyona sahip olan ülkelerin başında da kuzey ülkeleri var. Sizce refah düzeyinin bu kadar yüksek olduğunu bildiğimiz bu ülkelerde neden depresyon bu derece yaygın? Gelişmiş ülkelerde depresyon daha fazla olması daha makul, daha mantıklı yani daha doğrusu. Daha mantıklı. Niye? Çünkü bak her şeyim var. Aç değilim, susuz değilim, evsiz değilim, barksız değilim. Yani en kötü ihtimal devlet bakıyor sana. Tamam. Ve öteki taraftan da bir idealin yok. Yapmak istediğin bir şey yok. Tümüyle kayıpsın. Yani materyalistik her şeyine bakıyorlar ama ruhuna bakmıyorlar. Az gelişmiş ülkelerde ekmek derdindesin. Yani depresyona girecek fırsatın yok. Zaten öyle bir şeyin yok. Yani lüksün yok. Anlatabildim mi? Depresyona girmek bir lüks gerektiriyor. Bak 100 yıl, 150, 200 yıl öncesinde aristokrasi depresyona girerdi. Yani ne yapacağını bilememenin bir depresyonu vardı. Çünkü hayatta her şeyin var. Ne bileyim param var, yerin var. Herkes senin için çalışıyor. Ve aristokrasidesin ve o yüzden depresyona giriyorsun. Şimdi 21. yüzyılda herkesin her şeyi 3 aşağı 5 yukarı var. Ama hayatıyla ne yapacağını bilmiyor. Bir amacı yok. Kayıp. O yüzden depresyondalar. Ne kadar çok ülkeler, gelişmiş ülkelerde daha fazla depresyon. Toplumsal şiddet daha fazla. Sıkıntı daha fazla. Evet, aslında yani bugün görüyoruz ki hastalık olduğunu düşündüğümüz her sorun aslında bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir işaret. Doktor Lightman'ın bir söyleşisinde şu ifadeleri vardı. Örneğin ayağımda bir ağrı var. Bu ayağımla ilgili bir sorun olduğunu değil, ilgilenmem gereken bazı problemler olduğunu gösteriyor. Sinyal veriyor ki problemin derinliğine inmem gerektiğini göreyim demiş. Peki bu olumsuz duyguların, depresif ruh halinin bize söylemek istediği şeyler neler? Şimdi bak, her türlü hastalık doğaya göre ölçecek olursak doğaya bir bakmamız lazım. Yaratılışa baktığımız zaman doğaya görüyoruz ki her şey birbiriyle göbekten bağlı. Yani bir entegre sistemde yaşıyoruz. Sivrisinekler hoşuma gitmiyor diye sivrisinekleri realiteden silip atamam. Çünkü öyle bir şey yaparsam tüm dengeyi bozuyorum. Dolayısıyla hayatta her şeyin, herkesin de, her insanın da, herkesin, her şeyin bir yeri var. Ama adam yerinin ne olduğunu bilmiyor. Sistemde nasıl var olması gerektiğini bilmiyor. Sisteme kendisini nasıl entegre etmesi gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini bilmiyor. Hal böyleyken de problem. 8 milyar insan ne yapacağını bilmediği sürece hayatıyla ve hayatının bir manası olmadığı sürece o adamın gözlerinde bu adamın depresyondan çıkması mümkün değil. Çünkü bir amaç yok. Bir ışık yok tünelin sonunda. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi sisteme entegre olamamanın da bir sürü sebepleri var. Mesela travma, istismar, sevilen birinin kaybı, maddi zorluklar, kanser, bir sürü şey olabiliyor. Yani hayatın bize gönderdiği baş edilmesi zor olaylar da depresyona sebep olabiliyor. Şimdi derin bir üzüntü, kayıp, yas
veya yoksulluk içindeki travmatik birine şimdi başkalarını düşün dediğimizde bizi gerçekçi bulacak mı? Yok, kesinlikle bulamaz. Kesinlikle bulamaz ama konsepti anlaması lazım kafasında. Yani adamın durumu ne kadar kötü olursa olsun en azından konuyla ilgili bir alakası olması lazım. Yani biz nasıl mesela hayatta var olmak için belli başlı şeylerin gerekli olduğunu öğreniyoruz, öyle değil mi? Mesela toplumda yaşarken belli şekilde yaşamam gerektiğini, belli şekilde davranmam gerektiğini bunları öğreniyoruz. Dolayısıyla adam da hayatıyla ilgili bir takım şeyleri öğrenmek zorunda. Yani bu da en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi toplum gözüyle bakacak olursak toplum bir eğitim gerektiren bir mesele. Ama şunu insanın bilmesi lazım. Hayatımdaki mutluluk diğer insanlarla olan iyi ilişkilere bağlı. Ve iyi ilişkiler herkes tarafından tavizler gerektiriyor. Karşılıklı düşünce gerektiriyor daha doğrusu. Başkasını düşünmemi gerektiriyor. Bundan bir kaçış yok. İstediğiniz kadar video oyunu oynayın. İstediğiniz kadar uyuşturucu alın. İstediğiniz kadar beyninizi kapatmak için ne yapacaksanız yapın. Bundan kaçış yok. Yani insanın mutluluğu diğer insanlarla olan ilişkilerine bağlı. Bu kadar basit. Şimdi depresyondayken genellikle kendi üzüntümüze ve durumumuza odaklı oluyoruz. Yani kişi sadece kendini düşünmekten peki nasıl çıkacak? Şimdi herhangi bir şeyde başarılı olması için onu destekleyecek bir çevre, bir ortam olması lazım. Yani bu ortam yoksa zor. Ama en azından öyle bir ortam yoksa şunu anlamalı kişi. Yani ne kadar çok kendi hayatım, kendim, ben ne kadar çok kendimin içinde olursam depresyondan çıkmam o kadar zor. Mümkün de değil işin açıkçası. Çünkü kendimi sürekli o dar hayatın içine sokuyorum. O yüzden dışarıya, kabuğumdan çıkmam lazım. Kabuğumdan çıkmam demek başkalarıyla iyi ilişkilerim, bağım olması lazım demek. Yani bunu yapmadığı sürece çıkamaz. Ne bekliyoruz ki insandan? O yüzden ne yapıyor doktorlar? İlaç yazmaktan başka bir şey yapmıyor. Psikiyatri ne yapıyor? Bana söyler misiniz? İlaç yazmak dışında kimi şu ana kadar iyileştirdiler? Kimseyi iyileştiremez çünkü. İlaç yazar ancak. Peki doğa neden tersten işliyor? Yani depresyona girmek daha kolay ama sağlıklı bir ruh hali daha zor. Bu neden? Depresyona girmek çözümü aramanın başlangıcı. Olumsuz bir koşul değil. Depresyona girmek çözümü inşa edebilmenin, yani bu koşulda var olamayacağımı anlayabileceğim ilk nokta. O yüzden depresyon olumsuz bir şey değil ama doğru kullanmayı bilirsin. O yüzden depresyona giren bir adamı, insanı ya da bir grup insanı doğru bir şekilde yönlendirecek bir yaklaşım gerekiyor. Bu da toplum içerisinde ya da o grup insan içerisinde, kontrollü bir ortam içerisinde birbirleriyle olan başkalarıyla ilişkilerine yaklaşımı değiştirmek. Bunun başka yolu yok. Yani zaten keşfettikleri tek yol şu anda ne? En çok ilaç firmalarının ürettiği ilaç cinsi zaten sedatif dedikleri ilaçlar. Yani adamı uyutmaya yönelik. Kafayı kapatsın diye. Antidepresanlar. O yüzden burada antidepresan falan işe yaramaz. Depresyon adama şunu diyor. Hayatımın önünde bu tünel içerisinde ben bir ışık görmüyorum. Nasıl mutlu olacağımı bilemiyorum. Elimde her şey var. Her şeyi de yapabilirim. 21. yüzyıldayız. Neredeyse herkesin her şeyi var yani. Ama bir arzum yok. Bir ilham yok. Beni çeken bir şey yok. Şimdi paranın peşinde koşmayı istesem bile yarın o da böyle bulanık bir şeyler olacak, geçecek. O yüzden insanın doğasını anlaması ve başkalarıyla olan ilişkisi adamın ruh halini tayin eden faktör olduğunu anlaması lazım adamın. Şimdi depresif haldeyken hissettiğimiz şey aslında yoğun bir değersizlik duygusu oluyor.
hakkımız olan sevgiyi alamamışız gibi, yani öfke, yoksunluk, umutsuzluk ve vazgeçiş halinde olunuyor. Yani bu küskün çocuk halimizle sanki hayatın bize şefkatli bir anne gibi kucak açmasına ihtiyaç duyarken nasıl olur da yani tavsiyelerinize uyup kendimize yeni bir çevre aramak için ayağa kalkacağız? Kolumuzu bile kaldırmaya mecalimiz yokken. Yani hayattan bu kadar alacaklı hissederken öyle bir durumda vermenin bize iyi geleceğini nasıl düşünebiliriz? Şimdi öncelikle hayatın bize sıcak kollarla kucak açacağını beklemek ve düşünmek çok safça bir şey. Çünkü hayattan adama sadece tokat gelir. Bu da adama artık bariz olması lazım. O kadar basit. Zaten hayatın adamı itmesi, kasması onu depresyona sokan şey. Birçok insanı ruhsal sıkıntıya sokan şey içinde bulunduğumuz toplumsal yapı. Çünkü toplumsal yapı rekabetçi, birbirimizi yemeye doğru bizi endeksliyor. Bizi yönlendiriyor yani. Tam birbirimizi yemeye endeksli bir toplumun içerisinde ve yetiştiriliş şeklimiz bu olursa bizim mutlu olmamız mümkün olabilir mi yani? Herkes sürekli kendisini kollamak zorunda. Yani böyle bir stres ve gerginliği kim kaldırabilir ki? Kaldıramaz ki, kimse kaldıramaz. O yüzden toplum içerisinde topluma, hayatımıza, geleceğimize yeni bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. Depresyon buna hazır olduğumuzun göstergesi. Yani toplumun değişmeye artık hazırız diye hemfikir olduğu bir koşul depresyon. O yüzden biraz önce dedim bu olumlu bir şey. Olumsuz bir şey değil, olumlu bir şey. İnsanoğluna yeni bir safhaya, yeni bir başlangıca geçmeye hazır olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki şu anki koşullarda biz insanoğlu olarak tıkandık demek depresyon. Tıkandık, icat ettiğimiz her şey, kültür, sanat, moda, film, Hollywood, her şey bitti. Bitti demek. Bu konuya birazdan gireceğiz. Hatta Lightman üzerinden gireceğiz ama şimdi ben bu tıkandığımız noktaya geri dönmek istiyorum. Teknik olarak biraz daha açmamız gerekiyor. Şimdi hepimiz hayatta bir sürü sorunla başa çıkmaya çalışıyoruz ama zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Bazen kişi madde bağımlılığı, işte uyuşturucular, ilaçlar, dikkat dağıtıcı bir sürü şeye yönelebiliyor. Ama giderek sonuç içinden daha da çıkılmaz bir hale geliyor. Hı hı. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bir hazza kaçış var. Bu kaçınma eğilimi insanın tabiatında neden kaynaklanıyor? Neyden kaçınma? Kaçınma mı kaçma mı anlamadım. Yani bir hazza doğru kaçış var. Hazza Yani koşmak. evet, problem var önümde ve ben onu çözmektense hazza doğru kaçıyorum. Yani onu orada bırakıyorum. Bu kaçınma eğiliminin sebebi ne? Nereden geliyor? Doğamız, insan doğası haz almaya endeksli. O yüzden iki davranış sergileyebilir. Hazza doğru koşmak, ızdıraptan da kaçmak. Başka yaptığı hiçbir şey yok ki. Tüm insanoğlunun gelişimine bakarsan, ızdıraptan kaçmak için her şeyi icat ettik. Rahatsızlıktan daha rahat yaşayalım diye her şeyi onun için icat ettik. Peki merak ettiğim bir konu var aslında. Geçen haftaki programda doğada ve içimizdeki bazı seviyelerden bahsettiniz. Cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan gibi. Bu ruhsal rahatsızlıklar hangi seviyedeki problemlerin yansıması? Ruhsal, kişinin bu depresyon dediğimiz hatta zihinsel, şimdi mesela Avrupa'da popülasyonun neredeyse %40'ı zihinsel olarak problemler yaşıyor. Bunların hepsi insan seviyesi dediğimiz içsel niteliklerimize endeksli şeyler. Fiziksellik değil ama içsel niteliksel kalitelerimizle ilgili. Yani hayatımızın anlamı ya da anlamsızlığından kaynaklanan şeyler. Yani ya anlam eksikliği var ya da tümüyle anlamsızlığı var. Neden başımıza gelen olayların sebebini anlayamamak var. Hayatın geçiciliği, kısa vadeli bir hayat içerisinde koşturuşum,
Bunların hepsi adama yavaş yavaş anlamsız gelmeye başlıyor. O yüzden 21. yüzyıl 20. yüzyıla kıyasla çok bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Yani insanoğlunun farklı bir şeye hazır olduğunu bize net gösteren bir dönemdeyiz. Güzel bir dönem bana sorarsanız işin açıkçası, ama doğru teşhis ve doğru yaklaşım lazım doğal olarak. Doğru teşhis deyince çok enteresan bir şey geliyor aklıma. Psikolojide ve diğer öğretilerde şu çok tavsiye ediliyor. Kendini sev. Etrafımızdaki insanlar kendilerini yeterince sevmedikleri ve değer vermedikleri için başlarına kötü şeyler geldiğini düşünüyor. Kim diyor bunu? Bütün artık neredeyse bir sürü öğretide bu var, yani işte alternatif metotlar diyelim. Yazık. Ben kendimi bile sevemiyorken başkaları nasıl seveceğim diye de soruyor tabii insan. Buradan anlıyoruz ki depresyon kişinin anlaşılmaya ya da şefkate çok ihtiyaç duyduğu bir aşama. Her ne kadar prospektüs bize yanlış bir şey söylese de aslında. Anlaşılmadığını ve sevgiyi hak etmediğini düşünen biri başkasını nasıl sevecek? Bu inanca sahip kişilere ne öneriyorsunuz? Bildikleri her şeyi unutmalarını öneriyorum. Ve sıfırdan gelip temiz bir sayfayla çalışmalarını öğreniyorum. Bu kadar saçma bir şey olamaz. İnsan doğası zaten sabit, fixed olarak kendisini sevme ve kendi menfaatini düşünerek hareket etmeye programlı. Bunu hala 21. yüzyılda bilimsel olarak anlamadıysa bir insan, yapabilecek hiçbir şey yok. Gerçekten yazık. Kendimi sevemiyorsam diye bir şey yok. Kendini sevemiyorsan dediğin şey, ben mutsuzum, istediklerim olmuyor, benim sevdiklerim beni sevmiyor. Bu hayatımı sevmiyorum demek, kendimi sevmiyorum demek değil. Herkes kendisini sever, başka da kimseyi sevemez. Doğal olarak sevemez. Adamın yaptığı her şey kendi menfaati için. Biz haz alma arzusuyuz. Ve bunu egoistçe tatmin eden bir yazılımla çalışıyoruz. Kendimi sevememem mümkün değil. Adamın kendimi sevmiyorum demesi, hayatımı sevmiyorum, kaderimi sevmiyorum demek. Biraz para ver, bak nasıl seviyor kendisini. O yüzden tümüyle yanlış bir teşhis o. Sorunun ikinci kısmı neydi? Bu inanca sahip kişilere ne öneriyorsunuz? Ama baştan önerdiniz zaten. Evet, baştan Her şeyi öneriyorsun. unutun dediniz. Her şeyi unut, sıfırdan hayata tekrar sıfırdan hayata tekrar başla. Bu şekilde olmaz. Bak, mantığımız bize diyor ki mutlu bir hayat elde etmek için, anlamlı bir hayat elde etmek için hayatta yapmak istediklerini git, yap ve başar. Mantık bunu söylüyor. Ama bu tümüyle yanlış bir mantık. Tam tersine doyum dolu bir hayat kendini tümüyle başkalarına adadığın zaman olabilir. Ve tarihe bakarsan da dünyada her zaman başkalarına, yani kendi hayatlarını başkalarına adamış adamların hayatı doludur. Geriye kalan insanların hepsi doğup yaşamış, ölmüş ve tarih sayfalarında sadece bir istatistik olmuştur. Ama hiçbir zaman tarihe geçmemiştir. Bu kadar basit. O yüzden ne kadar çok başkalarına yönelik çalışırsan hayatın tam tersi o kadar dolu. Bak şimdi zenginlerin hepsi sağa sola bağış yapıyor. Ne bileyim, hayırseverlik eylemleri falan yapıyor. Bir taraftan itibar var bu işte, egoistçe tümüyle. Ama öteki taraftan vermenin verdiği bir haz var. Kendini daha yukarıda, yüce hissediyorsun. Egoistçe de olsa öyle bir hissiyat veriyor. Yani vermek, başkasına iyilik yapmak egoistçe de olsa haz aldığın bir şey. Bir de aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya durumu var. Günümüzde artık pek çok olayı ve hatta gündemi sosyal medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyada yapılan taraflı ve nefretçi yorumlar, hatta gerçekmiş gibi yansıtılan kurgu videolar vesaire var. Yalan haberler, abartılı haberler, kendini olduğundan çok farklı gösteren kişiler var. Siz sosyal medyanın depresyonu arttırdığını düşünüyor musunuz? Sosyal her şey, bu dünyada her şey, bak,
hayatımın manasından kaçmak için. Sosyal medyada öyle. Şimdi görüyorsun gençler her şeyi 2 kat hızla dinliyorlar. Tamam. Videolar ne oldu? Eskiden video yapıyorlardı. Şimdi herkes shorts yapıyor. Değil mi? YouTube'da, Instagram'da, Reel. Yani 20-30 saniyede mesajını verdin. Dinlemek istemiyor bile insanoğlu. O yüzden yakında sosyal medyanın falan da böyle haz vereceği falan mümkün değil. Vermesi mümkün değil. O yüzden bunların hepsi insanoğlu bir kaçıştı. Ve geldiğimiz nokta şu ki artık kaçamıyorum. Hiçbir şey kesmiyor. Hiçbir şey tatmin etmiyor. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Bak şimdi Batı Amerika'da, Vancouver tarafında ve büyük ihtimalle Kaliforniya'da, Oregon tarafına da yayılır daha sonra bu Batı Amerika tarafında. Şimdi nasıl derler, hardcore uyuşturucular, onları yasal yapacaklar. Tamam. Anlatabildim. Önce marijuana ile başladılar. Ot bunlar yasal. Şimdi hardcore bunları da yasal yapalım. Çünkü insanın kaçacağı bir yer artık kalmadı. Her şeyden sıkılıyor. Depresyondan dolayı görüyorsun Amerika'da her hafta sonu birileri birbirlerini vuruyor. Çocukların elinde silahlar, şiddet vesaire. Kaçacak bir yer yok. O yüzden sosyal medyada da yalandı şu bu, yakında herkes sıkılacak o işten. Kimse video, klip seyretmek istemeyecek. Film bile seyretmek istemeyecekler. Adama uzun gelecek o saat. O 1,5 saatlik bir filmi izlemek. Sıkılacak bunların hepsinden. Sıkılacak diyorsunuz ama insanlar o raddeye gelene kadar bir sürü yönteme de başvurmaya devam edecek gibi görünüyor. Mesela bu doğal şifa yöntemleri, kişisel gelişim, eğitimler. Yani herkes kendini bir şekilde iyi hissetmek ve mutlu olmak istiyor. Peki bu yöntemler bize kalıcı bir çözüm sunuyor mu? Yok. Yok. Bak, yalanın dibini görmeden adam gerçeğe gelemez. O yüzden dinlerdi. Zaten dinleri gördük, tamam mı? Dibini gördük yani, onun oradan bir şey olmayacağı artık herkese belli oldu. Ondan sonra şimdi niye zaten diğer spiritüel metodlara gidiyoruz? Niye alternatifler arıyoruz? Görüyoruz ki içinde bulunduğumuz koşul kesmiyor artık insanoğlu. Tamam. O yüzden ne yapmak zorundayım? Bu iş bir daldan bir dala hoplamak gibi. O yüzden bundan haz almıyorum, şunu deneyeyim. Bundan haz almıyorum, bunu deneyeyim. Her şeyin içine girer çıkar adam. Yalanın içine iyice batmadan gerçeğe de gelemez. O yüzden bunlar olumsuz şeyler değil. Depresyona da biraz önce dediğim gibi doğru yaklaşım olursa olumsuz bir şey değil. Çünkü değişime, farklı bir şeye geçmek için ideal bir koşul. Tamam mı? Çünkü karanlık her şey. O yüzden bunlar da adam girer çıkar görecek ki kesmeyecek. Bak, insanı kesecek olan bir tek şey var. Hayatının manası ne sorusuna cevap. Başka hiçbir şey kesmeyecek. İstediği yerde haz almaya gitsin. Hepsi kısa vadeli. Geçici. Yani yetişkinler için evet, ama bir de son 15-20 yılda çocukluk çağı depresyonu çok yaygın hale geldi. Ve doktorlar yani bu konuda çok da ne yapacaklarını bilmiyor gibiler. Yani yetişkin depresyonu için bazı makul açıklamalar olsa da yani çocukluk çağı depresyonu için çok anlamlı açıklamalar da bulunamıyor. Sizce çocukluk çağı depresyonunun nedeni nedir? Neden kaynaklanıyor? Çünkü onlar da bir haz ve gelecek göremiyor. Bir ideal göremiyorlar ki. Bir ideal yok. Eskiden ne bileyim bir şey olmayı arzuluyorduk. Sanatçı, ne bileyim bilim adamı, şu bu, artık o kalmadı. Bitti, insanoğlu tüketti kendisini. Bugün Amerika'da baktığın zaman intihar eden insanların çoğu genç. 13-18 yaş arası. Dünyada 40 saniyede birisi intihar ediyor. Ve yani genç bunların hepsi. O yüzden hayata yeni bir yaklaşım gerekiyor. Yani bunu görmemiz lazım. Hayata yeni bir yaklaşım gerekiyor. İnsanın mutluluğu, dediğim gibi, başka insanlarla olan iyi bağda, iyi ilişkilerde. Ve biz çocukları o iyi ilişkileri inşa etmek, geliştirmek, birbirini desteklemeye yönelik yetiştirmiyoruz ki. Birbirlerini yesinler diye yetiştiriyoruz.
Yani nasıl mutlu olabilir ki bir çocuk? Neyle mutlu olacak? Okula girer girmez at koşturur gibi koşturuyoruz. Okul, sosyal faaliyet, oradan şuraya git, buraya git, hafta sonu şuraya koştur, buraya koştur, dershaneye koştur. Yani çocuk bunalıma girmemesi zaten mümkün değil. Çocuğun bir çocukluğu yok ki zaten. Toplumun talebinden dolayı. Biz çocuğa esas geliştirmesi gereken başkalarıyla olan bağında hiçbir destek olmamışız ki. Ona böyle bir şey sunmamışız ki. Sürekli kendisini kollaması gerektiğiyle büyütüyoruz. Kimseye güvenme, kendini kolla. Da. Çocuk zaten gergin başlıyor hayata. Gel Blue çağına. Annesine babasına bakıyor. Biz böyle mi olacağız diyor. Yani bunun için mi ben yaşayacağım diyor. Ve haklı. Siz her konuşmanızda bencilliğimizin giderek arttığını ve yeni gelen her neslin bir öncekinden daha bayağı olduğunu söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi gençler arasında da anne babasına bakıp da bunun için mi yaşayacağım diyenlerin sayısı çok fazla artmış gibi görünüyor son dönemde. Ve ilgi kaybı, zevk alma yeteneklerinde azalma görünüyor. Peki bu gençlerimizi bu tükenmişlik hissinden çıkarmanın yolu nedir? Öncelikle mutluluğu edinebileceğimizi ve mutluluk da her zaman iyi ilişkiler, dostlukta birbirimizi tamamlayarak olacağını ve herkese ihtiyaç olduğunu işlememiz lazım. Yani hayatın bir rekabet değil, herkesin birbirini tamamladığı, bütünlüğü, mutluluğu inşa ettiği bir şey olduğunu anlatmamız lazım. Ki hiç kimse kendisini bir şeyi beceremedi diye Sanırım yayını dondu Mutlu Bey'in. yapamıyor diye ya da birisi becerikli İnternetiyle ilgili bir sorun zannedersem. Geldin mi? Gittin Evet, mi galiba? geldiniz. Geldin mi? Gittiniz, geldiniz. Gittim geldim okey. Nerede kaldım bilmiyorum ama demek istediğim şey şuydu. Gençlerimizin eğitimine farklı bir yaklaşım getirmemiz lazım. Yani rekabetçi değil, birbirlerini tamamlayabildikleri ortamlar inşa etmesini ve sosyal bağlarını güçlendirmelerinin önemini, gerekliliğini aktarmamız lazım ki mutluluk iyi dostluklardadır her zaman. Toplumun mutluluğu, sükuneti, barışı, huzuru toplumun birbirine yaklaşımına bağlı. Sosyallik diyorsunuz ama yani bunu başarmak çok da kolay olmayabiliyor. Çok kolay. Çok kolay. Her şey çocukken verdiğin eğitime bağlı. Evet, buna katılmakla birlikte insanın da bireysel bir tabiatı da var. Yani her ne yaşıyorsak sonuçta kendi duyularımızdan tecrübe ediyoruz ve bu da bizi tekilleştiriyor. Şimdi biz hem bu bireysel olma halini hem de sosyal olma halini nasıl uyumlu hale getireceğiz? Çok basit. Senin bir yeteneğin var, Utkan'ın başka, benim başka, her arkadaşın başka bir yeteneği var. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Hepimiz yeteneklerimizi bireysel yapabileceğimiz şeylere kıyasla bütünsel yapacağımız bir şeye endeksliyoruz ve bireysel elde edebileceğim bir şeye kıyasla hep birlikte muazzam bir şey elde ediyoruz. O yüzden herkesin bireysel olması çok güzel bir şey. Herkesin kendisine has vasıfları, nitelikleri olması çok güzel bir şey. Çünkü senin yapabileceğin şeyleri ben yapamam. Utkan'ın yapacaklarını da ben yapamam. O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz kendimize has olan şeyleri sanki bir kumbaraya koyuyoruz. Hepimiz aynı yere koyuyoruz. Ve o becerilerden çok renkli bir yapboz yapıyoruz. Muazzam bir şey yapıyoruz. Tek başıma asla yapamayacağım bir şey yapıyorum. Ve bu hepimizin başarısı oluyor. Ortak mutluluğumuz oluyor. Ve bu bireysel mutluluğun çok daha ötesinde olan bir şey. Çünkü o zaman neyi hissettiğimi de söyleyeyim sana. O zaman görüyorum ki ben olmadan yapamazlardı.
Bunu da görüyorum. Ve bu bireyselliğim. Sonra anlıyorum ki ama Ezgi olmadan da yapamazdık. Utkan olmadan da yapamazdık. Ali olmadan da, Veli olmadan da, Kaan olmadan da, Ayşe olmadan da bunları yapamazdık. Sonra görüyorum ki bütünlük hepimizin beraberliğinde. O yüzden herkesin bireyselliği olmak zorunda. Ve herkes bireyselliğini geliştirmek zorunda. Ve geliştirdiği kadarıyla verdiği katkı tüm sistemi yücelten şey. Ve bu herkesin mutluluğu. Tıpkı bir ailede bir çocuğun başarısı hepimizi mutlu yaptığı gibi. Çünkü hepimizin payı var onun başarısında. Aileyiz çünkü hepimizin birbirimize katkısı var. Bu hissiyat olması lazım toplumda. O yüzden toplumda herkes önemli olması lazım. Çok değerli bir yanıt verdiniz. Gerçekten o zaman kendi niteliklerimizi korumak ve bunu toplumun bütünü için kullanmak gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii ki, elbette. Elbette. O yüzden kimseyi küçümseyemeyiz. Yani toplumun en basit işini yapan adamın işini ben yapamam. Yapamam. Onu o yapabilir. O ona has bir şey. O yüzden o da çok değerli. Değersiz bir insan olmaması lazım toplumda. Şimdi Dr. Lightman'ın Doğanın Kanunları ile Bütünleşme kitabından bir alıntı paylaşacağım izninizle. İnsanın çevrenin bir ürünü olduğunu görürüz. Bu yüzden tüm insanlık için sağlıklı bir çevre kurmamız çok önemlidir. Çevre herkesin eğilimlerine ve karakterine göre bir yer bulabileceği şekilde kurulmalıdır. Psikolojide Gestalt yaklaşımı, ruh sağlığının bozulmasındaki ana faktörün kişiyle çevre arasındaki uyumsuzluk olduğunu belirtir. Biraz önce çok güzel değindiniz ve bunu açmak adına soruyorum. Peki kişi kendini içinde bulunduğu topluluğa ait hissetmediğinde ne yapmalı? Yani çevrenin zorbalığına maruz kaldığı için intihar eden insanların haberlerini okuyoruz. Hı hı. Nasıl sağlıklı bir çevre oluşturulabilir parça ve bütün açısından? Eğer kişi zaten çevre tarafından itiliyorsa, dışlanıyorsa zaten doğru çevre inşa edilmemiş orada. Okay. O yüzden baştan böyle çocuklarımızı ilk eğitime almak itibariyle birlikte hep birlikte ve beraberliği aşılamamız lazım. Yani hep birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız. Ve bunu yapabilirler de. Güzel bir örnek vardı bizim çocuklarımızdan. Ben size söyleyeyim bak. 5-6 arkadaş vardı bizim gençlerden, onların çocukları. Hep birlikte aynı okula gidiyorlar ve dersleri beraber çalışıyorlar. Hepsi de aynı bölümde. Ve arkadaşlarından bir tanesi sınıfta kaldı. Tamam, yani o sınavdan geçemedi. Diğerleri geçti. Neyse hep birlikte müdüre gidiyorlar. Dediler ki bizden bir arkadaşımız, biz hep beraber çalışmamıza rağmen sınıfta kaldı. Biz o yüzden kalmayı biz de hak ediyoruz. Biz geçmeyi hak etmiyoruz. Niye? Çünkü o bizimle birlikte çalıştı ve bizimle birlikte başarılı olmalıydı. O yüzden biz hepimiz bu dersi beraber alacağız tekrar. O kadar etkileniyorlar ki müdür bu olaydan. Diyor ki o zaman size şöyle bir şey yapacağım diyor. İnisiyatif kullanıyor ve diyor ki ben sizlere bir yeni sınav açacağım. Ve hepiniz aynı sınava gireceksiniz o dersten. 2 ay sonra. Tamam. O zaman karar vereceğiz. Hepsi tekrar beraber çalışıyor ve hepsi beraber geçiyor. Bu aldıkları eğitimin içlerine işleyişi. Yani o arkadaşsız, onun başarısızlığı hepimizin başarısızlığı. Şimdi bunu normal bir eğitim sisteminde hayatta yapamazsınız. Tam tersine başarısız olduğu zaman ona gülerler. Ha sen yapamadın diye. O yüzden bu bir çocuğa çocukluğundan verilmesi gereken bir şey. Biz bir ekibiz, biz bir aileyiz, biz bir toplumuz, biz bir ulusuz. Birimizin başarısızlığı, hepimizin başarısızlığı. Bunu oturtabiliriz eğitimle. Eğer bunu 5-6 çocuk yapabiliyorsa,
15-16 yaşında. Bunu bütün toplum yapabilir. Yapabilir. Bu bir eğitim meselesi, bu bir anlayış meselesi, bu farklı bir oluşumu geliştirmenin nasıl diyeyim, geliştirmek, farklı bir bakış açısı geliştirmek. Eskiden böyle eğitiyorduk çocukları ve baktık ki toplum maymuna dönmüş. Ve şimdi yeni bir yaklaşım inşa edeceğiz deyip yapabiliriz. Zor değil. Umarım o eğitim ruhunu oluşturabiliriz hep birlikte. Şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum aslında. Ruh sağlığı problemi olanlara Kabala çalışmayı önermiyoruz ve öğretmiyoruz demiştiniz. Peki depresyonu burada nereye yerleştirebiliriz? Şimdi depresyonun şeyleri var, dereceleri var. Yani hafif depresyonda olan var, ağır depresyonda olan var. Esasen Kabala ilmine geldiğimiz zaman hepimiz depresyonda geliyoruz. Tamam? Ama sonuç itibariyle depresyon hayatımızın manasızlığından kaynaklanan bir depresyon. Eğer Kabala ilmini birisi çalışmak istiyorsa yani ağır bir depresyonda olmaması lazım. Hafif depresif zaten hafif depresyonda gelmesi lazım. Başka keyfi yerindeyse zaten gelmez. Keyfi yerinde olmayan kişi gelir. Dolayısıyla o kişiler genelde bizde çalışabilir, sorun yok. Yani hayata sonuç itibariyle ama depresyonda da olsa hayata bir bakış açısı makul ve ayakları yere basacak şekilde olması lazım. Eğer Kabala ilmini çalışmak istiyorsa. Kabala ilmi bir de insanı depresyondan çıkarmanın ilmi değil. Kabala ilmi bu dünyada yaşarken üst bir bilinci edinmenin ilmi. Yaratılışın amacı. Nasıl diyeyim, eğer kişi ne oldu, tekrar yayından geldik mi? Gittiniz, Şimdi geldiniz. Şimdi tamam oldu, tekrar geldim. Dolayısıyla kaldığım yer şöyleydi. Yani Kabala ilmi insanın üst bir bilinç, yaratılışın amacı olan üst bir seviyeye, daha üst bir bilince çıkmasının ilmi. O yüzden insanı depresyondan çıkarmanın ilmi değil. Neden Kabala ilmi her şeyi anlatabiliyor? Çünkü doğanın kanunlarını işliyoruz. Biz doğanın kanunlarını anlıyoruz. İnsanın doğasını ve bu doğanın bir üst seviyesine nasıl çıkması gerektiğine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu nedenden dolayı Kabala ilmi esasen yani hayatın manasını arayan insanlar için bir çözüm. Şimdi toplumun genel arzuladığı şey nasıl mutlu oluruz? Ama toplum neyse ben nasıl mutlu olurum diyor. Nasıl mutlu olmayı keşfetmek istiyorsak da o zaman toplumsal yeni bir çerçeve, yeni bir yaklaşım, yeni bir eğitim, yeni bir oluşum inşa etmek zorundayız. Kabala bunu da açıklıyor. Kabala tüm ilimleri açıklar, tüm bilimleri de açıklar. Çünkü hayatın ilmi, doğada olan her şeyin ilmi. Biraz önce bahsettiniz. Şimdi buna tekrar geri dönüş yapalım. Dr. Lightman depresyonu aslında gelişim için bir davetiye gibi gördüğünü söylüyor. Şimdi ben bir şekilde o karamsarlığın içine girdim, depresyona girdim. Pratik olarak ne yapmam gerekiyor? Ki bir davetiye olduğunu görüp kullanabileyim. Yani kişinin depresyondaysa hayatın manasını sorgulayıp sorgulamaması önemli. Eğer mutlu değilim, hayatım kötü, mutsuzum diye geziniyorsa ortada, o zaman pek yardımcı olamayız Kabala ilmi olarak. Bireysel olarak kişinin eğer depresyondan çıkmak istiyorsa yapabileceği şey etrafında diğer insanlarla iyi ilişkiler inşa etmesi lazım. Karşılıklı iyi ilişkiler. Çünkü insanı kendinden çıkarabilecek şey esasen başkalarının kendisine ihtiyaç duyduğu hissiyatına gelmek. Başkalarına yardımcı olabilir bazı konularda, ne bileyim. Ama beninden çıkması lazım. Belki ne bileyim, belki doğada ağaç ekmeye çıkabilir. Hani öyle geziler falan vardır ya, doğaya katkıda bulunmak, topluma katkıda bulunmak. Ama kişinin sürekli kendisini düşünmesi
son derece sakıncalı bu tür durumlarda daha çok depresyona girer. O yüzden burada kendisini başka bir şeye, böyle kendinden biraz çıkaracak bir şeyler yapması lazım. Hayatın manasını neden yaşıyorum ki falan diyorsa bizimle çalışmaya gelsin. Kesinlikle. Ki anlasın neden mutlu olamayacağını bu şekilde yaşadıkça. Ve bu da adam için önemli. Niye bu şekilde asla mutlu olamayacağımı anlamak çok önemli. Onu da anlatıyoruz. Onu bilmek istiyorsa bekleriz. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Anladığım kadarıyla aktardıklarınızdan depresyonun nedeni aslında kendimize fazla odaklanmamız, çözümü ise toplumla uyumlu ve işlevsel bir parça haline gelebilecek bireylere dönüşmek. Tüm toplum için söylüyorum. Yani bu bilgiler çerçevesinde son olarak ne söylemek istersiniz? Toplum için nasıl dengeli ve mutlu bireyler haline gelebiliriz? Tüm toplumu düşünerek. Öncelikle bu iş eğitmenlerin, toplumsal bilimler, toplum bilimleri çalışan insanların incelemesi gereken ve inşa etmesi gereken yeni bir eğitim sistemine bağlı. Yani buna bağlı, her şey eğitime bağlı. Her şey çocuklarımızı anaokulundan alıp nasıl büyüttüğümüze bağlı. O yüzden bu iş eğitmenlerin işi. Yani ben ne kadar çok program yapsam da, anlatmaya çalışsam da bunun kitlesel olarak devreye sokulması ancak eğitimli olur. O yüzden böyle bir vizyona sahip bir ekip olması lazım. Öncelikle toplumda gençleri anlayacak birisi lazım. Genç olan birisi lazım. Bu şimdiki adamlarla bir yere varamazsınız. Varılmayacak da açıkçası söylememi isterseniz hiçbir yere. O yüzden tümüyle yeni bir bakış açısı getirecek yeni bir ekip lazım Türkiye'ye. O şekilde. Tüm dünyaya esasen öyle. Yani Biden gibi bir adamla Amerika ne kadar ilerleyebilir ki? Yani ilerleyebilir mi? İlerleyemez. Tıpkı Putin'le ilerleyemeyecekleri gibi. Aynı şey tüm ülkeler için geçerli. Göldeki bir damla suyla göl aynı su. Peki diyelim ki eğitim sistemini size verdiler. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz dediler. Neyle başlarsınız? Başlarım. Öncelikle öğretmenleri öğretmekle. Öncelikle çünkü öğretmenleri eğitmek olması lazım. Sınıftaki öğrenci sayılarını düşürmekle. Bir öğrenci ile öğretmen arasındaki diyaloğun öğretmen öğrenci değil ama rehber dost şeklinde bir şekil alması gerektiği. Çünkü öğrenciler en iyi kendilerinden esasen 1-2 yaş büyüklerden öğrenir. O yüzden bir nesili öğretirseniz alt nesillere de örnek olurlar. O yüzden küçük küçük sınıflar, 9 öğrenci, bir öğretmen, bir rehber ya da onlarla iyi bir bağ içerisinde olacak. Onları idare etmeyi bilecek. Onlara örnek olacak. Onlara izahın ötesinde yaklaşımıyla, davranışlarıyla örnek teşkil ederek onlara öğretebilecek birisi olması lazım. Öğretmenlik demek, öğrettiğim şeyi yaşıyorum demek. Rehber bu demek. O yüzden öğretmende, rehberde önce onların eğitilmesi lazım. Ki aktarmak istediği şeyin içinde olduğunu öğrenci hissetsin. Ki ona bakabilsin öncelikle. Yani onu bir model olarak alabilsin. Evet, çok teşekkür ederiz. Zamanımız maalesef sona erdi. Umarım bu haftada izleyicilere faydalı bilgiler verebilmişizdir. Haftaya çağımızın bir diğer büyük sorunu olan bağımlılıklar konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Haftaya Salı günü saat yine 22.00'da tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar, görüşmek üzere.